Doya doya pizza yemek istiyorum ama pizza çok pahalandı, hem de eskisi kadar lezzetli değil. Evde gerçek pizza yapmak çok zor zannedip hala kendini dışarıdan pizza siparişi vermek zorunda hissediyorsan bu evde gerçek pizza tarifi sizler için. Üstelik 7 gün hamuru bozulmaz. İşten geldin, evde yemek yok, at fırına pişsin. Çocuklar pizza istedi, hem ucuz hem de içinde ne olduğunu biliyorsun. İlk başta 600 mililitre su, oda sıcaklığında ılık su, bir yemek kaşığı şeker. İşte bu şeker pizzanın alt tarafının kahverengi olmasına yardımcı olacak. Şöyle göstereyim, kafalarda soru işareti kalmasın. Kuru maya kullanıyoruz. Bir çay kaşığı kuru maya. Maya ile şekerin rehidrasyona girmesi için bir karıştıralım ve 5 dakika bekletelim. 5 dakika bekledikten sonra 30 mililitre yani 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Aynı şeker gibi bu da pizzamızın altının kahverengi olmasına yardımcı olacak. Bir yemek kaşığı tuz. Unumuzu hemen şöyle dökelim. Bu 600 gram kesinlikle yeterli olmayacak ama başlangıç olarak doğru miktar 600 gram. Sonrasını hamura dokunarak, hissederek, gözlemleyerek doğru gramajı hep beraber bulacağız. Şöyle bir spatula kullanmak ilk başta daha akıllıca olur. Kıvamından da anlaşılacağı gibi biraz daha un istiyor. 300 gram daha un ekliyorum. Toplamda 900 gram oluyor ve en az bir 10 dakika yoğuralım. Zaten şimdiden bile bir 6-7 dakika oldu hemen. Esasında evde hamur makinem var. Ama herkesin evinde hamur makinesi olmadığını düşünerek ben de elimde yoğuruyorum. Hamurun olup olmadığını anlamak için bakın incelteceksiniz böyle. Kopmuyorsa eğer, bakın parmağımı görüyor musunuz? Kopmuyorsa hamurunuz hazır. İncelttim ve kopmuyor. Çok güzel. 1,5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. 2 yemek kaşığı da olur. Kafanızı yormayın. İlla 1-1,5 olacak diye bir şey yok. Hamurumu hemen hemen 4 eşit parçaya böleceğim. Ortadan 2'ye kopartıyorum. Bunu da ortadan 2'ye. Oda sıcaklığında 2 saat yeterli. Ya da isterseniz 7 gün boyunca dolapta gönül rahatlığıyla bekletebilirsiniz. Fırının derecesini en yükseğe alıyorum. Benim fırınım en yüksek derecesi 250 derece ve altlı üstlü olarak çalıştırmaya başlıyor. Fırın tepsimi ters çevirerek fırının en alt tarafına koyuyorum. Fırının en altına koymak önemli. Bunu atlamayın. İyi bir pizza sosu yapmak için en uygun ürün domates püresi. Marka hiç fark etmez. Yeter ki böyle domates püresi kullanın. 4 pizza için bir paket domates püresi, 1 silme çay kaşığı kekik, 1 silme çay kaşığı fesleğen, yarım çay kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı zeytinyağı, parmesan peynirimiz var, mozzarella peynirimiz var. Pizza yapan mozzarella peyniridir. Derseniz ki Koray, ben mozzarella peyniri bulamıyorum, bana pahalı geliyor. O yüzden bana bir peynir göster. Dil peynirimiz parmesan içinde bu şekil tam yağlı taze kaşar peyniri kullanabiliriz. En ince yeriyle dil peynirlerim mozzarella peyniri yerine, ikisi de tuzsuz. Mozzarella peynirinin kaşar peyniri yerine kullanılmasının nedeni kaşar peynirinin fırından çıktıktan sonra çok çabuk donmasından dolayı mozzarella peyniri tercih edilir. En kalın yeriyle bir önemli nokta yalnız, bu rendelediğiniz dil peynirlerini veya da mozzarella peyniri hangisini kullanırsanız kullanın, dolapta soğuk tutarsanız çok daha iyi sonuç elde edersiniz. Yapışmasını daha çok engellediğine inandığım mısır unu, pizza hamurunun yapışmaması çok önemli.
Biraz un. Evet. Sadece çekiyorsunuz. Hiçbir açma yok. Bakın çektiniz mi geliyor, görüyor musunuz? İlla yuvarlak yapmanız da gerekmiyor. Siz bana bakmayın. Hemen sosu ortaya koyduktan sonra dağıtıyorsunuz. Yuvarlaklar. Her şey kıvamında yapmak çok önemli. Çok sos koydum, çok güzel oldu diye düşünmeyin sakın. Parmesan peyniri veyahut da kullandığım sert kaşar. Sıra mozzarella peynirine geldi. Biz mozzarella yerine dil peyniri kullandık. Biliyorsunuz ikisi de tuzsuz, hiç sıkıntı yok. İkisi de fırından çıktıktan sonra geç donuyor. Bir nokta. Pizzanızın tahtanızın üstünde oynaması. Yoksa atamazsınız fırına. Evet. Şimdi fırına. Fırın tepsimizi ters koymuştuk biliyorsunuz. Burada önemli nokta bu şekil pizzamızın oynaması. Bakın. Oynaması çok önemli pizzanın. Evet, işte bu. Ve tepsiyi en üstte alıyorum. Ve kapatalım. Bakalım ne kadar zamanda olacak. İnceliğine bakar mısınız? Bayanlar baylar karşınızda kızların sevgilisi, çılgın çocuk, zeki, yakışıklı ve bir o kadar da haşin New York pizza. Altının olmasına bakıyoruz. Daha var. 7-8 dakika oldu. Altı iyice kızarsın, pişsin diye fırının sadece alt bölümünü çalıştırıyorum artık. Aynı pizzacılardaki pizza gibi değil mi? Hakkını verelim şunun. 16 dakika oldu. 15 dakikaya da geçti. Yine içeride oyalandık. Hemen bakalım ne yaptık. Şu anda görüntü bu. Pizzamız hazır. Evde güzel zaman geçirmek için dışarıdan pizza söylemeye gerek yok. Görüyorsunuz pizzamızı. Rulomuz var. Böyle kesebiliriz. Ama buna bir şef bıçağı yakışır. İnceliği nasıl? Bakar mısınız? Altına da bakalım. Nasıl? Ev pizzasına göre müthiş olmamış mı altı? Aynı anlattığım gibi kullandığımız şeker, kullandığımız yağ, hepsi görüyorsunuz altını ne hale getirmiş. Gayet iyi değil mi? Şunun bir tadına bakayım. Hak ettik bunu. İkincisi zaten pişiyor. Çok iyi. Sese bakın. Ben New York pizza yaptım. Siz isterseniz ekstra malzemeli yapabilirsiniz. Sucuklu yapabilirsiniz. Pastırmalı yapabilirsiniz. Biber koyabilirsiniz. Ekstra domates koyabilirsiniz. Mısır koyabilirsiniz. Size kalmış. Ama izleyeceğiniz yol bu olmalı. Evde bu kahverengi tabanı yakalamak gerçekten zor. İzleyip hala abone olmayan vicdansızlar var aramızda. Sizi unuttum mu zannettiniz? Tabii ki unutmadım. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.